Bu çok iyi soru. Kim sorduysa bunu iyi sormuş. Gerçekten kötü oldu dediğiniz bir operasyon yaptınız mı? Farklı soruya geçelim. Hayda diyorum. Bu soruyu da cevaplamadan içine atıyorum arkadaşlar. Yapılmış en başarılı estetik operasyon sizce tanıdığımız isimlerden kimde? Merhaba, ben Doktor Göksel Yeni'den. Sizden sorular istedim. Instagram üzerinden gelen soruları da kağıtlara yazdık. Gördüğünüz gibi bu elmamızın içine koyduk. Çarkıfelek mi yapsak acaba, ona göre mi seçsek dedim ama sonrasında klasik yöntem en iyisidir karar verdik. Yanıtlayabildiğim kadar sorun yanıtlayacağım. Vaktimizin yettiği kadar, çok uzun videolar sıkıyor çünkü. Evet, ilk sorudan başlıyorum. Zor sorudan başladık. Plastik cerrahlar genç görünmek için ne yapıyorsunuz? Şimdi terzi kendi söküğünü dikemez derler. Bu bizim meslek için geçerli değil. Çünkü elinizin altında bir sürü alet, edevat olunca siz de bunlardan yararlanıyorsunuz. Kendi kendimize aynanın karşısına geçip botokslar yapıyoruz. Cilt bakımı yapıyoruz. Ondan sonra hastalarımıza önerdiğimiz birçok şeyi aslında kendimize de yapıyoruz. Sonuç olarak biz de kendimize birçok uygulama yapıyoruz. Neden yapmayalım? Dediğim gibi terzi kendi söküğünü dikiyor bizim meslekte. Evet, devam ediyoruz. Kolay soru gelsin bu defa. Evet, iyi ve kötü burun ameliyatlarına örnekler verebilir misiniz? Bu çok zor bir soru. Kişi örneği verilir mi? Şunun burnu kötü olmuş denir mi? Diyemem, nasıl diyeyim? Ama şöyle diyeyim, iyi ve kötü burnu nasıl anlayabilirsiniz? Ben anlatayım, siz anlayın. Kimin burnu olmamış, kimin burnu olmuş. İsim vermeyeyim buradan, şunun burnu olmamış demek olmaz. Mesela burnuna baktınız bir kişinin, daha doğrusu yüzüne baktınız. Aa dediniz, burun ameliyatı olmuş dediniz ve fark ettiniz. Demek ki orada olmayan bir şeyler var. Bir gölge ışık oyunu var ki siz bunu anlıyorsunuz. Ne olabilir? En sık görülenleri söyleyeyim. Şu kemik kısmı var ya, hani elinize gelen sert kısım. Bir de şurada oynatabildiğiniz yumuşak kısım var, kıkırdaktan olan. O kıkırdakla kemiğin arasında şöyle bir gölge görüyorsanız orada bir geçiş bozukluğu olabilir. Burun ameliyatlarında zordur o geçişi vermek. Oradan anlıyor olabilirsiniz. Başka nereden anlıyor olabilirsiniz? Burun ucu ışıklarından anlıyor olabilirsiniz. Burun ucu ışıkları biraz böyle birbirine yakınsa, hangi ışıkta olursa olsun burada aslında biraz yayvan bir ışık yansır. Tek bir noktadan ışık yansıyorsa o burun ucu böyle biraz fazla sıkılmış gibi olmuş olabilir. En sık olanlardan birisi de budur. Yani bu anlama yöntemlerinden bahsediyorum. Bir de tam yandan baktığınızda burun sırtıyla burun ucu arasında bir ara olmadan geçiş olması lazım. Kemer de olsa olur, fark etmez ama bir ara olmaması lazım. Buralarda böyle bir girinti, çıkıntı, ufak çentiklenmeler oluyorsa o da bir ameliyat bulgusu anlamına gelebilir. Siz şimdi örneklere kendiniz bakıyorsunuz. Bu burun iyi olmuş, kötü olmuş yorumunu sizden bekliyoruz. Devam edelim. Bu çok iyi soru. Kim sorduysa bunu iyi sormuş. Gerçekten kötü oldu dediğiniz bir operasyon yaptınız mı? Şöyle söyleyeyim, hiçbirimiz annemizin karnından mesleğimizi öğrenerek çıkmıyoruz. Benim de bir deneyim kazandığım, asistan olduğum ve ameliyatlarımı öğrendiğim dönem oldu. O dönemde yaptığım ameliyatlar şu anda geldiği zaman şimdiki aklım olsa böyle yapmazdım deyip, hatta hastalarıma da ya yeniden şuraya ufak bir dokunsak mı, birçok teknik değiştirdik. Ben de bu arada boş durmadım, geliştim, bir sürü bir şey öğrendim. Daha iyisi derken de şu anda yaptığım burunları daha çok beğeniyorum tabii ki. Bir de şöyle bir durum var. Ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar deneyimli olursanız olun, mesleğinizde çok başarılı da olsanız, yaptığınız her ameliyat sizin en iyi ameliyatınız olmayabilir. Ama bir standardınız olması lazım. Şu anda bu kadar yıldan sonra bir standardım olduğunu düşünüyorum. Sorunun cevabını inşallah verebilmişimdir. Evet. Hastalarınızın çoğunluğu erkekler mi yoksa kadınlar mı? Kadınlar. Kalın derili burunların ameliyatında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Burnunuzun üstünü kaplayan bir deri tipiniz var. Bu deri tipi eğer çok kalınsa biz iskelet kısmında ne yaparsak yapalım, üstünü kaplayan o kalın deri bizim yaptığımız o ayrıntılı işi göstermeyebilir. Dolayısıyla hastamızın eğer beklentisi ince deriden alacağımız ışık ve gölgelere göre bir beklenti ise mutsuz olabilir. Biz de hastamızı mutsuz görmek istemiyoruz. Baştan o yüzden uyarıyoruz. Bir de kalın derili burunlar daha yavaş iyileşiyorlar. Biraz daha fazla şişebiliyorlar. Bunun da çareleri var. Bu sorunun cevabına tekrar gelelim. Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Birincisi, ben bir önce deriyi yönetmeyi seviyorum. Ameliyat öncesinde kalın derili, yağlı derili burunları bir hazırlamak lazım. Bunun için de burun üzerine deriden uyguladığımız bir takım solüsyonlar, pomatlar kullanıp ağızdan verdiğimiz bir takım ilaçlarla derinin yağlı tabakasını
biraz daha yağsız hale getiriyoruz. Ondan sonra ameliyat sonrası dönemde de bazen bu ilaçları kullanmaya devam ediyoruz. Ameliyat sırasında da özellikle kalın derili burunları çok küçültmemeye çalışıyoruz. Çünkü çok küçülttüğümüzde o kalın olan deri küçük iskelete daha çok yayılarak yerleşiyor ve biraz daha kalın görünmeye neden oluyor. O yüzden bu ufak tefek detaylara dikkat ederek burun ameliyatı yaptığımızda aslında kalın derili burunlar da gayet güzel oluyor. Farklı soruya geçelim. Hastalarınızın en çok benzemek istedikleri ünlü isimler kimler? Hayda diyorum. Bu soruyu da cevaplamadan içine atıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ameliyatlarınız sırasında hiç unutmadığınız bir an var mı? Varsa paylaşabilir misiniz? Aslında var. Estetik ameliyat değil bu hatırladığım anı. Çok mesleğimin başındaki yıllarda bir gece acile çağrılmıştım evden. Doktor bey çok acil gelin demişlerdi. İnanılmaz hızlı böyle akşam arabaya atlayıp nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Yoldan aradılar cep telefonundan. Hasta ameliyathanede, direkt ameliyathaneye gelin dediler. Ameliyathaneye girerken kıyafet giymediğimi hatırlıyorum. Üstüme şöyle bir bohça geçirmiştim. Nefes alamayan bir hastaya 2 dakika içerisinde bir delik delip nefes alıp hayatına kavuşturduğumu hatırlıyorum. Unutulmaz bir anı benim açımdan. Güzel de bir anı. Bence başka anıya gerek yok zaten bu anıdan sonra. Modası geçtiği için en çok sevindiğiniz estetik akımı nedir? Şu eski burun ameliyatı tekniklerinin modası geçtiği için çok mutluyum. Hani böyle burun uçları tek nokta haline getirilip de yukarı doğru kaldırılan burun ameliyatları var ya, bir de burun sırtı böyle çok aşırı alınmış burunlar. Onun modası geçti. Artık daha natürel, daha doğal, daha böyle bakıldığında ameliyat olduğu belli olmayan estetik ameliyatlar yapılmaya çalışılıyor. Bence çok güzel bir olumlu değişiklik oldu. Ameliyatlardan sonra burun deliği eşitsizliği neden oluşur? Ameliyatlardan önce de oluşuyor çünkü doğada eşit burun deliği yok. Yüzümüzün sağ ve sol yarısı her zaman farklı. Ameliyattan sonra eğer eğri burun düzeltilmesi yapılıyorsa daha sık karşılaştığımız bir problem. Çünkü mevcut olan o asimetriyi düzelttiğinizde her zaman burun delikleri milimetrik yerine tam oturmayabiliyor. Biz ne yapıyoruz? İskeleti eşitliyoruz. Aslında yaptığımız şey burnun kıkırdaklarını düzeltmek. Kıkırdağı düzelttiğinizde burnun derisini tekrar yerine yerleştirdiğinizde her zaman milimetrik eşitlik sağlayamayabiliyorsunuz. Çünkü yumuşak dokunun, yani bu burun üzerindeki derinin ve kanatlardaki yumuşak dokunun, orada sert bir kıkırdak gibi doku var ama şekli değiştirilebilecek bir doku değil. Kendine ait bir hafızası var. O hafıza da her zaman cerrahiyle değiştirilemeyebilir. Tabii ki kabul edilemeyen boyutlarda asimetri eğer oluyorsa onun da düzeltilmesi lazım. Bu kadar çok çalışıp ailenize nasıl vakit ayırabilir? Bu çok zor bir soru oldu. Nasıl cevaplayayım ben bunu? Şimdi buna şöyle cevap vereceğim. Aileme de çok güzel vakit ayırıyorum, her şeye de yetişiyorum diyeceğim. Ondan sonra bu videoyu izleyen aile bireyleriyle aramda sorun çıkacak. Çünkü onlar hiçbir zaman vakit ayıramadığımı iddia ediyorlar. Aslında ben ayırdığımı düşünüyorum. Yani o yüzden bu biraz sıkıntılı bir soru. Buna burada doğru cevap vermeli miyim? Yoksa birazcık böyle kaçamak cevaplarla atlatmalı mıyım? Bilemedim. Her yoğun çalışan insanın olduğu kadar ben de aileme vakit ayırmaya gayret ediyorum. Boş zamanlarımı onlarla geçiriyorum. Kesin evde sorun çıkacak şimdi. Çok pratik oldu. Yani sihirli formül yok arkadaşlar. Çok çalışıyorsanız, mesleğinizi çok seviyorsanız bir yerlerden fedakarlık gerekiyor. Gene de vakit ayırıyorum ya. Şimdi bak, bu soru beni alt üst etti. Ben bir çay içeyim. Hiçbir hastanızın operasyon isteğini reddettiğiniz oldu mu? Oldu. Hastamın eğer bu ameliyata hazır olmadığını hissediyorsam, nereden hissediyorsun diyeceksiniz. Bu da benim mesleğim, benim deneyimim. Bazen gerçekten bu ameliyatı olmaması gerektiğini düşündüğüm hastalarım oluyor. Açık açık da söylüyorum. Yani ya bu ameliyata hazır değilsinizdir, yani zamanı değildir sizin için. Her şeyin uygun bir zamanı var. Kendinizi hazır hissediyor olabilirsiniz ama ben bunu hissetmiyorsam, sizin hazır olduğunuzu hissetmiyorsam bu bir ekip işi. Ben ekibin yarısıyım. Size açık açık beraber yola çıkmayalım, şu anda hazır değilsiniz diyebilmeliyim ve diyorum bazen. Evet, zor bir soru da nereden buluyorsunuz arkadaşlar bu soruları? Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum emekli olmayı. Var tabii bir emeklilik planım benim de kafamda. Devam ediyoruz. Ameliyatlara girmeden önce yaptığınız bir totem var mı? Gibi soruyorsunuz. Yapmıyorum öyle şeyler. Ama ameliyatlara girmeden önce ne yapıyorum onu söyleyeyim. Bu totem sayılabilir mi bilmem ama
Ya hastamın istediği müzik ya da benim çok sevdiğim böyle enerjimi yükseltecek bir müzikle güne başlamayı, ameliyata başlamayı seviyorum. Bu da totem sayılırsa eğer. Böyle bir alışkanlığım var. Müziksiz ameliyathane bence çok keyifsiz. Nigar hoş geldin. Gel seni YouTube videomda tanıtayım insanlara. Çok yaklaşmadan. Nigar Hanım, karşı komşumuz. Bir dakika mola, ben hemen geliyorum arkadaşlar. Ne haber? Burnumu yaptırmak istiyorum. Hangi ameliyat kriterlerini taşımalıyım? Bu da ansiklopedi gibi bunun cevabı. Birincisi, kendinizle barışık mısınız, değil misiniz? Oradan başlayalım. Çünkü burun ameliyatı olmak isteyip de bütün hayatımı değiştireceğim, burun ameliyatı olduktan sonra hayatım müthiş pozitife dönecek gibi bir psikolojiyle istiyorsanız olmayın, daha iyi. Çünkü burun ameliyatı burnunuzu güzelleştirir, yüzünüzü daha hoş hale getirir ama yaşamınızı değiştirmez. Hangi kriterler derken bir kere psikolojik kriterlerinizin tutması lazım. Bu ameliyata hazır mısınız, değil misiniz? Hazır olmanız lazım. İkincisi, burnunuzun gerçekten mevcut olan sorununun yüzünüze bakıldığında negatif bir etki oluşturması lazım ki yapılacak ameliyattan fayda görün. Bazen çok küçük değişiklikler için bu ameliyatı olmak isteyen kişilerde mutlu olamama gibi bir durum gözlüyoruz. Çünkü yapılan değişiklik bir işe yaramayabiliyor. Sizi şuradan alıp buraya getirmeyebiliyor. Geldik sorumuza. Brady. Hastalarınızın en çok benzemek istedikleri ünlü isimler kimler? Bir ara Beren Saat çok geliyordu. Herhalde dizisi vardı televizyonda. O aralar çok soruluyordu. Beren Saat, Beren Saat, Beren Saat. Evet. Bu aralar çok isim gelmiyor. Eskiden çok fotoğrafla geliniyordu mesela. Ben işte şunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum. Böyle fotoğraflar yayılıyordu masanın üstüne. O da çok kalmadı. Artık insanlar doktorun tarzını bilerek geliyorlar bence. Yani şu anda yaptığımız şey size ulaşmak aslında. Benim kafamdakileri, benim estetik algımı, benim yaptıklarımı daha iyi bilerek gelince hasta, sanırım böyle çok fotoğraf gösterme gereği de kalmıyor diye tahmin ediyorum. Demeyelim, bunu bence keselim oradan. Brady. Gözaltı ışık dolgusunda süre uzunluğu markaya göre değişiklik gösterir mi? Gösterir. İşin doğrusu tabii markaya göre değişiklik gösterir. Dolgunun içerisindeki madde yoğunluğu ve moleküllerin çapraz bağlarıyla alakalı kalıcılık değişiyor. Ancak bu bir yere kadar tabii ki geçerli. Kişinin dokusu, o kişinin o dolguyu ne kadar sürede eriteceği de kişiden kişiye değişiyor. Bir hastam mesela bir yorum yazmış, internette okudum. İşte belli bir sürelik dolgu yapılmış ona, ben yapmışım. Ondan sonra ama daha erken erimiş. Yani tabii ki benim elimde olan bir şey yok. Dolgu markası iyi bir marka. İşte üzerindeki ortalama sürede belli. Biz de zaten o süreyi veriyoruz ama hakikaten bazı kişilerde daha erken gidebiliyor. Bazen de hiç gitmiyor. Hayat boyu da kalabiliyor. Yani o süreyi veriyorsunuz. Mesela 1,5 yılda erir gibi bir ortalama süre veriyorsunuz. 3 yıl sonra bir hasta geliyor. 3 yıl sonra hala dolguyu orada görebiliyorsunuz derken biraz tabii kişinin kendi bünyesiyle alakalı, biraz da dolgunun içerisindeki maddenin yoğunluğu ve çapraz bağlarıyla alakalı markadan markaya değişebiliyor. Her burun operasyonundan sonra burun ucu düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Bence epey soru cevapladık. Burası da bitiyor. Evet. Kanalıma abone olursanız bundan sonraki videolarda size bildirim olarak gelecek. Tabii ki bildirimlerinizi de açmanız kaydıyla. Beni ilk defa bu videoda tanıyanlar bu adam da kim diye düşünüyorlarsa eğer ne linki var diyeceğiz burada. Aynen. Çağırmasında çalmasında. Hemen şuradaki linkten önceki videolara tıklayabilirler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda farklı bir konuda gene eğlenceli konuşacağız. Devam edelim. Haftaya yeni videolarla. Haftaya buluşalım haftaya.